kings. Fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Son sahneye kadar gayet kendi çizgisinde ilerleyen bölümdü. Çok beğendiğim birkaç sahne oldu, detay oldu, hiç beğenmediğim, ne gerek var dediğim yerler oldu. Ama sonuna kadar bir şekilde ilerliyoruz diyordum. Fakat o son sahneye cidden ne gerek var ya. Eski dönem Avrupa Saray dizilerine çevirdiler diziyi. Hiç gerek yoktu o sahneye. Neyse biz incelememize başlayalım. Bugün belli yerler haricinde o kadar eleştiri yapmayı düşünmüyorum. Değişen bir şey yok çünkü. Sadece dikkatimi çeken detaylardan bahsedeceğim bugün. Lannister'lar ilerlemeye devam ediyor. Golden Tooth'a yani Altın Diş'e gelmişler. Yaklaşık 8000 askerle, büyük kısmı okçu ağırlıklı olmak üzere gerçekten de büyük bir ordu ile ilerliyorlar. Eğer nehir topraklarına inmek istiyorlarsa bu güzergah gidebilecekleri en hızlı yol. Başka yerden gidemezler zaten. Game of Thrones evreninden de biliyoruz aslında biz burayı. Robb askerlerine buradaki keçi yollarını, alternatif güzergahları kullandırarak bu kaleyi pas geçip ani baskınlarla Lannister topraklarını vuruyordu Robb. Askerlerini o şekilde yönlendiriyordu. Fakat öyle kocaman bir ordunun bunu yapması imkansız açıkçası. House Lefford'lara ait bir kale burası. Lefford hanesi batı topraklarına yer alıyor ve bağlılıkları Lannister'lara ait. 500 tane askerleri var. Lordlarına vermek istiyorlar. Fakat burada Jason ilginç bir karar alıyor aslında. Başımızda diyor bir tane ejderha gelmeden diyor ben hareket etmek istemiyorum diyor ve Vhagar istiyor. Bunu tabii ki Caraxes'in korkusundan yapıyor. Normalde plana göre yeşiller bir an önce Red Fork üzerinden River Run, oradan da Harrenhal'a yani nehir topraklarındaki siyah hakimiyetini bitirmek istiyordu bu yolla. İlk olarak aslında River Run gibi konuşuluyordu. Şimdi ise Harrenhal oldu bu. Biliyoruz ki biz diğer taraftan Hightower ordusu da yola çıktı. Onun da muhabbeti geçti. Ona da değineceğim. Yeşiller burada 3 koldan birden siyahları nehir toprakları içine sıkıştırmak istiyorlar. Lannister'lar Vhagar isteyince Aemond tabii kafayı yiyor. Kaç bölüm oldu? Hala Alice Rivers Daemon'un aklıyla oynamaya devam ediyor. Daemon'un rüyaları devam ediyor. Detaylı aslında konuşmuştuk bu konuları. O yüzden burada çok detaya girmeyeceğim. Sadece Viserys'in geleceğine dair tahminimi çıkmasına sevindim açıkçası. Onu görmek tekrar güzeldi. Ben aslında onu 7. bölümde bekliyordum ve rüyalarında 7. bölüme kadar süreceğini tahmin ediyordum. Bu kısımları Daemon'un hayat çizgisi üzerinden geriye doğru o tüm pişmanlıklarını yaşamaya devam ediyor. Rhaenyra kavgasıyla başladı bu. Küçük Prens Jaehaerys'in ölümüyle devam etti. Aemond, Laena, tekrar Rhaenyra falan derken en son annesi üzerinden o kardeş karşılaşmasına girmiştik. Bu bölümde ise onu canlı olarak gördük. Yani Viserys'i gördük. Aemmer'in ve Prens Balon'u da gördük. Geriye sadece en başından tahta oturması kaldı sanırım. Gelecek bölümde de rüyaların biteceğini düşünüyorum ben bu sebeple. Alice ortaya 3 günlük bir kehanet attı kaçtı. Bölümün sonunda gördük gerçi ne olduğunu. Lord Grove'un ölmesinden bahsediyormuş. Yerine Daemon'ın daha önceki bölümlerde görüştüğü Oscar geçti. Artık nehir toprakların başında o var ve Alice öldürdü muhtemelen Glover Tully'yi. Aemond konseyde ağırlığını koymaya devam ediyor ve Triarchy birlikleriyle anlaşmayı teklif etti. Pek sıcak karşılanmadı tabi. Otto ise krallıkta değilmiş. Triarchy birliklerinin oradan çıkma ihtimali çok yüksek çünkü bulunamıyor kendisi. Aemond ayrıca konseyin ortasında dizi bittiğinde bile hatırlayacağımız o birkaç replikten birini söyledi bize. Amcam hoş karşılayacağım bir mücadele tabi benimle yüzleşmeye cesaret edebilirse dedi. Bu arada Larys acayip sert kayaya çarptı. Aemond bildiğin dalga geçti Larys'le. Fena oynadı. Çok iyi oynadı Larys'le. Sahneye ben bayıldım gerçekten. En sevdiğim sahnelerden birisi buydu. Zaten Larys'in taktiklerinin işe yaramayacağı 2 kişi var. Biri Aemond, diğeri ise Otto. Larys'in akıl oyunlarına, kurnazlıklarına, o bir şeyi gösterip başka yere yönlendirmesi bu ikili karşısında işe yaramaz. Aemond bildiğin rezil etti Larys'i. Bu arada Aegon açıkça yalan söylüyor bence, hatırlamadığını söyleyerek. Yaşadığı olay Aegon karakterinin kırılma noktası olacak bence. Ama bu kısımları biraz zamana bırakmak istiyorum. Larys o meşhur sözünü söyledi. Şimdiden efsane oldunuz. Ejderha ateşinden sağ çıktınız dedi. Burada çok önemli bir ittifak kuruldu Larys ve Aegon arasında. İç tarafta fazlasıyla dengeleri değiştirecek bir mevzu bu. Larys Aemond'un yaptığı şeyi biliyor. Tori ise nasıl biliyor burada. Geçen sezon hatırlayın bir fare dedikodusu dönüyordu. Onun için sanırım hani bu konuda da bir teori videosu yapmanın vakti geldi. Alicent üzerinden dönen evlilik muhabbetleri de doğruymuş. Sadece karşı taraf farklı çıktı. Aemond karşısında tamamen çaresiz kaldı. Alicent geçen bölüm itibariyle konseyde o yediği satışla birlikte gömmüştük. Bu bölümde ise üzerine toprak atmaya devam ediyoruz. Dragon Sis mevzusuna geldik sonunda. Bunlar tam çevirisiyle ejder tohumları ya da ejder dölleri diye geçiyor. Targaryen pişleri denebilir kısaca. Gerçi diziden anladık ki hepsi piş değil aslında. Ben doğrudan
doğrudan anne veya baba aracıyla gelen bağın ejderhalara binmesi gerektiğini savunuyorum. Aradaki o Targaryen kökeni, o bağ uzadıkça etkisi azalıyor. Baskın halden çıkıyor çünkü. Ama 4 nesil yukarıdan Targaryen bağı olan Darkling'i ejderhaya bindirmeye çalışıyorlar burada. Hatta Rhaenyra doğrudan teklif ediyormuş Stephen Darkling'e. Ben hep tam tersi gibi düşünmüştüm aslında. Dragon Sisler istekli olur diye düşünmüştüm. Özellikle Sea Smoke için. Vermithor ve Silverwing için ise böyle bir yöntem kullanacaklarını tahmin ediyordum açıkçası. Daha önceki incelemelerde de detaylı olarak konuşmuştuk bunları. Diğerleri için nasıl olacak bu kısımlar, onları hep birlikte göreceğiz. Darkling zaten hassas bir dönem geçiriyordu ve bu öneriye balıklama atladı. Yakın süreçte kaleleri fethedilmişti. Babası Cole tarafından idam edilmişti. Stephen Darkling sakinliğini biraz kaybetmeye başlamıştı. O intikamın peşine gidiyordu. İntikam kovalıyordu. O yüzden bu fikir oldukça hoşuna gitti. Bir ejderhaya binmek kimin hoşuna gitmez ki? Sea Smoke burada güzel bir fake attı. Stephen Darkling'in o içindeki korkuyu hissetti. Darkling'in en başına itibaren zaten bir tedirginlikle yaklaşmıştı ve sonunda küle döndü. Ben sahneyi sevdim açıkçası. Bence iyi olmuş. Ama şöyle biraz daha açık alanda, daha zorlayıcı, biraz daha koşturmalı olsa daha iyi olabilirdi. Özellikle Cannibal üzerinden falan görsek mükemmel olurdu bence. Mesela Adam sahneleri de benim hoşuma gitti. Sahneler demeyeyim de gerçi fikir hoşuma gitti aslında. Sadece biraz fazla abartmışlar sahneleri. Çok fazla zorlamışlar. Sea Smoke'a binici ararlarken Sea Smoke gitti. Kendi binicisini kendisi seçti. Tamam seçsin. Ben böyle mistik bağları falan çok severim ama Adam'ın da peşinden koşmasaydı keşke ya. Bu arada Adam 5. 6. nesilden falan Targaryen çıkacak herhalde. Bu konuda çok saçma bir yere doğru gidiyor ama neyse. Rhaenyra da son sahnede Adam'ın niyetini öğrenmek için atladı Cyrex'e gitti. Trailer videosundaki elbise detayının çıkmasına da oldukça sevindim açıkçası. Trailer videoyu çekmeyi bölüm incelemesinden çok daha seviyorum gerçekten. Vadi sahnelerine geçelim. Stormcloud'u gördük ilk defa. Kendisi Küçük Aegon'un ejderhası. İkisi zaten aynı boyutta, çok tatlıydı. Kitapta olduğundan daha küçük yapmışlar onu. Bunu biliyorduk aslında geçen bölümlerden. Ve vadide bir ejderha daha olduğunu öğrendik biz. Artık sır değil zaten. Vadi üzerinden ilk sezondan itibaren koyun muhabbeti, koyun esprileri yapıp duruyorlar zaten. Ve en sonunda Ship Stealer, yani koyun çalan vadide ortaya çıktı. Daemon zaten 10. bölümde onun ismini anmıştı. Doğum zamanı olarak tam bilinmiyor bu ejderhanın. 90-100 yaşlarında bir ejderha olarak karşımıza çıkması muhtemel bizim. Akran ejderhalara göre biraz daha zayıf, ince bir ejderha. Adından da anlaşılacağı üzere koyun etine bayılıyor. George Martin bu konuyu eleştirmişti aslında. Vadide ejderha bulunma mevzusunu eleştirmişti. Asla o kadar ileri gitmezler demişti. Normalde Dragonstone'da kalenin arkasında çok büyük bir yanardağ var ve aktif halde ve ısısından dolayı yabani ve sahipsiz ejderhalar orada kendilerine bir tane mağara seçiyorlar ve inlerini oraya kuruyorlar. Sürekli olarak orayı mesken edinip, yani kendilerine mesken olarak alıp yakın çevrelerde dolaşıyorlar. Rhaenyra Lord Celtigar'a tokadı bastı. Yine ne gerek var dediğimiz bir sahneydi. Benden korkmayı unutmuş olman benim hatam dedi. Söz güzeldi aslında ama ya korkuyu burada tokat atarak mı yansıtacaksın yani konseyine veya izleyiciye? Özellikle Daemon üzerinden onun fazlasıyla gerilmeye başladığını hissediyoruz biz. Myseria'nın casusları iş yapmaya başladı bu arada. Şehrin her yerinde dedikodular falan yaydılar. Elinde Diana ile anlaşmıştı zaten, son bölümde bunu görmüştük. Ve bunun Diana'nın tavernasında bulunduğu tavernada başlaması gerçekten tesadüf değil. Wolf White bu işin en başından itibaren dahil miydi bu işe, yoksa bir anda gaza gelip mi dahil oldu? O kısmı gelecek bölümlerde anlarız bence. Ama ben bu konuda ilk seçeneğe daha yakınım. Mysaria hediye mevzusunu bilerek Jace'in yanında, Jace'in de duyması için söyledi. Şifreli olarak söyledi ama Jace'den sakınmadı. Jace de kendisinin dışarıda kalmasına sinirlenip hızla çekti gitti. Mysaria bunu bilerek söylemiş olabilir. Jace ile arasını açıp biraz daha böyle kraliçeye, Rhaenyra'ya yaklaşmak için söylemiş olabilir. Bunun kokusu yakında çıkar. Mysaria ve Rhaenyra gittikçe yakınlaşmaya başladı. Hatta daha ne kadar yakınlaşsınlar yani. Rhaenyra onu ne kadar yakında tutacak, ona ne kadar güvenecek, buralar dizinin akışında çok önemli rol alacak. Özellikle Rhaenys'in ölümü sonrasında bir kadın sesi, hatta daha farklı ihtiyaçları var artık. Daha fazlasına ihtiyaç duyuyor burada Rhaenyra. Mysaria oltayı atmıştı ki aralarındaki ilişki açıkçası benim için biraz sürpriz oldu. Yine de ne gerek vardı? Tokat sahnesi gibi, hani buraya da yorum yapmaya gerek yok sanırım. Ama bağlantılı olarak iç karışıklıklar mevzusu birkaç bölüm içinde ben aceleye gelecek diye endişeleniyordum açıkçası. Hatta hala daha geniş bir sürece yayılması gerektiğini düşünüyorum. Ama altını iyi doldurmuşlar bence. Arka planını güzel tasarlamışlar. Daha iyisi olabilir miydi? Evet, ama gayet yeterli bir sahneydi. Tekne muhabbetleri, insanları bir araya toplaması falan güzel detaylardı. Sadece tek sıkıntısı biraz havada kalmış gibi oldu. Konuyu sona bağlamadılar. Herhalde gelecek bölümde bağlarlar diye umuyorum. Ya umuyorum bağlarlar, öyledir yani. Ali'nin saçlarının renginin gümüş olduğunu ve bilerek kazıdığını gördük. İkisinin de Corlys'in oğlu olduğu resmen
resmen doğrulanmış oldu. Neden birinin saçını gümüş yapıp diğerini siyah yaptılar? O mevzuyu gerçekten ben de çok merak ediyorum. Menzil meselesi de sonunda konuşuldu. Otto ve Alicent'ın konuşmasında biz birazcık duymuştuk. Otto'nun kralın evi görevinden ayrıldıktan sonra. Beesbury hanesi Reach'te yer alan Old Town'un hemen az ilerisindeki küçük bir hane. Mekan olarak Honeyl'da bulunuyorlar. Beesbury Cole tarafından öldürülmüştü. Hatta bu savaştaki ilk akan kandı. Fakat onun ölümü resmi olarak ilan edilmemişti. Oğlu da haber alamayınca bir şeylerden şüpheleniyor ve gördük ki burada ayaklanma çıkartıyor. Hightower ordusuyla kapışmaya başlıyorlar. Burası şu açıdan önemli. Hightower ordusu eğer yola çıkmışsa Beesbury'lerin vurkaç taktikleriyle bu orduyu yavaşlatma ihtimalleri var. Çünkü onların güzergahlarında yer alıyorlar. Yani güzergah olarak onların önüne çıkabilecek bir konumda yer alıyorlar. Sayıca az olacakları tabii ki de kesin. O yüzden böyle meydan kapışması tarzı bir şey beklemek mümkün değil. Ama bu kapışma nasıl işleyecek, nasıl ilerleyecek bunu gelecek bölümlerde göreceğiz. Son maddemiz ise Dairen'la alakalı. Dairen hakkında biz daha detaylı bilgiler öğrendik. Hep diyorum kardeşler arasında en aklı başında olanı. Hem savaş hem de bilgelik olarak belli bir seviyenin üzerinde olduğunu öğrenmek beni birazcık rahatlattı açıkçası. Çünkü öyle bir karaktere ihtiyacımız var şu anda. Ama biraz da kafam karıştı açıkçası bu konuda. Dairen 16 yaşında çıktı. Şu anda 132 yılında olduğumuza göre 116 doğumlu olması gerekiyor. Yani Jace ve Baeley ile yaşıt. Ama biz Aemond'un da 16 yaşında olduğunu ya da belki bir yarım yıl daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden acaba Aemond ile ikiz mi yapacaklar diye kafamda soru işareti oluşmadı değil. Ya da Aemond'un doğumunu bir tık öne çekmeleri gerekecek. Yani o şekilde değerlendirmemiz gerekecek. Top 10 videosu yaparsam eğer orada bu konuyu detaylı olarak konuşuruz. Bu bölüm incelememiz de bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz gelecek videoları takip etmek için abone olmayı unutmayın lütfen. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.